Yorumlarda benden Ben 10 Omniverse'ünde tüm sezonlarını toplayıp bir video ile yayınlamamı istediniz. Ama Ben 10 Omniverse tam 8 sezon olduğu için hepsini toplayıp bir video yaparsam tam 2 saat olacaktı. Ve 2 saatlik bir videonun da gözünüzü korkutabileceğini düşündüğüm için Ben 10 Omniverse'ü 2 videoya ayıracağım. Ve bu videoda Ben 10 Omniverse'ün ilk 4 sezonunu özetleyeceğim. Geriye kalan son 4 sezonu da bir sonraki videoda özetleyeceğim ve Ben 10 serilerine noktayı koymuş olacağız. Neyse, videomuza geçmeden önce eğer bu tür videoları seviyorsanız ve Orta Halli kanalımıza destek vermek isterseniz sadece 2 saniyeniz ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi videomuza geçelim efendim. Ben 10 Omniverse'ün 1. sezonun ilk bölümünde küçük Ben 10'ın güncelleme karakteriyle dövüşüyordu. Ama bu dövüşte biraz pataklanıyor gibi gözüküyordu. Hemen bunun ardından geri besleme karakterine dönüştü. Bu uzaylıyı da ilk defa Omniverse serilerinde görüyoruz. Bu uzaylı bu arada benim en sevdiğim karakterlerden biri çünkü fazlaca havalı gözüküyor. Sonrasında güncelleme karakterine bir güzel pazaklayıp yeni veriyor. Hemen ardından gelen sahnede ileri bir geleceğe gidiyoruz. 5 yıl sonrasına. Artık Ben 10 Omniverse'ün orijinal Ben 10'ini hep birlikte bu sahnede görmüş oluyoruz. Ben, Kevin ve Gwen karakteri çatılarda koşarak Zombozo karakterini kovalıyorlardı. Tabi sonrasında Zombozo'yu yakalıyorlar ve tabii ki de paketliyorlar. Hemen bunun ardından Ben, Gwen ve Kevin duygusal bir konuşma yapıyor. Çünkü bu sahnede Gwen, Ben'e üniversiteye başka bir şehre gideceğinden bahsediyor. Tabi Kevin de Gwen'in kuyruğu olduğu için o da onunla birlikte gidiyordu. Yani tam bu sahnede takımımız dağılıyor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum, bu sahneyi izlerken hafiften bir duygulandım ben. Ardından Ben 10'ın büyük babasının yanına gidiyor ve büyük babası bir uzaylının şehre saldırdığından bahsediyor. Hemen bunun akabinde Ben 10'ın olay mahalline gidiyor ve o mekanda bir eleman ve bir köpeği çıkıyor karşımıza. O eleman ağzından çıkardığı bir tür sesle birlikte köpeğinin şeklini değiştirebiliyordu. O tuhaf eleman köpeğine emir verdi ve köpek şekil değiştirip Ben 10'ına saldırdı. Tabii Ben 10 sadece şekil değiştirmiş o yaratığı gördü. Köpeği ve köpeği kontrol eden elemandan hiçbir haberi yoktu daha. Ben 10 bu canavarla savaştı ama daha sonrasında canavar durduk yere geri çekildi. Çünkü köpeğin iplerini elinde tutan eleman köpeği geri çekmişti. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Ben 10 bir dükkana gidiyor. Sonrasında dükkanda bir takım uzaylılarla kapışıyor. Bu kapışma sırasında da ona başka bir uzaylı daha yardım ediyor. Adı Rook Blanco'ydu. Rook'la birlikte Ben 10 bu uzaylıların da işini bitirdi. Sonrasında öğreniyoruz ki Rook Blanco'yu büyük baba Max Ben 10'a ortak olsun diye yollamıştı. Yani Kevin ve Gwen gittiği için artık tek başına kalmıştı. Bu sebepten dolayı da bir ortağa ihtiyacı vardı. Büyük baba Max de fazlaca düşünceli bir eleman olduğu için torununu düşündü ve ona böyle bir ortak verdi. Bölümün son sahnesinde de Ben 10'ın dövüştüğü uzaylıları kovalarken yerin altındaki bir tünelden geçiyordu. Ve bu tünelde ilerledikçe yaşadığı şehrin altında uzaylıların yaşadığı kocaman bir şehrin olduğunun farkına vardı. Ve bu bölümde bu şekilde sonlanmış oldu. İkinci bölümde yeni keşfettiği bu uzaylı şehrinde geçtiğimiz bölümlerde kapıştığı o uzaylıyı kovalıyordu bizimkiler. Ama daha sonrasında kovaladıkları bu elemanları kaybettiler. Hemen ardından nasıl olsa tekrardan sorun çıkarırlar, biz de onları buluruz diyerekten rahatlayıp bu yeni keşfettikleri uzaylı şehrini keşfetmeye çıktı bizimkiler. Ve tabii ki biraz da kaynaşmak için. Çünkü Rook ve Ben 10 daha yeni tanışıyordu bu bölümlerde. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Ben 10'a tekrardan o şekil değiştirebilen köpek saldırıyor. Bu köpekcağız bizimkileri tabii biraz hırpalıyor ama en sonunda köpeği kontrol eden eleman tekrardan köpeğini geri çekiyor. Bu herif de tam bir cinsti açıkçası bence. Gidiyor dövüşüp sonra geri çekiyor. Tuhaf herifin tekiydi. Sonrasında bizimkiler tekrardan önceki sahnelerde kaybettikleri o uzaylıları aramaya başladılar ve en sonunda tabii ki de buldular. Ama bu kovalamanın sonunda o uzaylılar bizi Ben 10 Alien Force serilerinden bildiğimiz Vilgax'ın yardımcısı olan Siphon'a çıkardılar. Meğerse yıllar içinde Siphon Vilgax'ı kaybetmişti ve tek başına kalmıştı. Bunun ardından dünyadaki yerin altındaki bu şehirde kendisine bir uzaylı çetesi kurmuştu. İşte bizimkiler de bu kovalamacanın ardından Siphon'la karşılaştılar. Tabi Siphon ve çetesiyle birlikte bizimkilerin arasında da bir kapışma gerçekleşti. Ama tüm millet kapışırken Ben 10'a köpeğini salan o eleman tekrardan onların üstüne köpeği saldı. Tabi bu köpekcağız da ortama girdiği gibi ortalığı dağıtmaya başladı. Ben 10'da Siphon şu köpeğini çek üstünden oğlum dedi. Ama Siphon da oğlum o benim köpeğim
köpeğim değil ki dedi. Bunun ardından bizim Ben Tennys'ın çok koca ayak karakterine dönüştü ve bu canavarla kapıştı. En sonunda onu alt etti. Ama tam işinin bittiğini zannederken uzaylı kaçıp gitti tekrardan. Bölümün son sahnesinde de o köpeği ve sahibini kendi gemilerinde görüyoruz. Ve bu sahnede o elemanın da ismini öğrenmiş oluyoruz. Bu herif meğerse bir avcıymış ve ismi de Avcı Kyber'mış. Köpeğin boynunda Omnitrix'e benzer bir alet vardı ve bu aletin içinde de bin bir türlü uzaylı DNA'sı vardı. Bu uzaylılar da genelde avcı türlerdi. Yani o aletin içindeki tüm türler aslında Ben Tennys'ın saatinin içinde olan tüm uzaylıların doğadaki avcılarıydı. İşte bu sebepten Avcı Kyber ilerleyen bölümlerde başımızı biraz ağrıtacak. Sıradaki bölümde tekrardan küçük Ben Tennys'ını görüyoruz. Ben Ten Omniverse serisinde biraz geçmişe git gel yapıyor böyle. Neyse sonrasında bu sahnede Megawattlar biraz sorun çıkarıyor. Ve Ben Ten de geri besleme karakterine dövüşüp Megawattlarla savaşmaya başlıyor. Geri besleme karakterinin güçleri sayesinde tüm Megawattların güçlerini emiyor ve onları yenmeye başarıyor. Hemen bu sahnenin ardından 5 yıl sonrasına gidiyoruz tekrardan. Ben Tennyson ve Rook Blanco şehirdeki küçük uzaylı belalarını def etmek için çaba gösteriyordu bu sahnede. Adeta bir uzaylı polisi gibi. Ama ortalıkta devriye atarken tuhaf bir telefonla konuşan tuhaf bir elemanla karşılaşıyorlar. Ardından bu elemanı izlemeye alıyorlar. Ama izlendiğini fark eden bu lavuk bizimkilere saldırı veriyor ve hemen olay mahallinden kaçmaya çalışıyor. Bizimkiler de peşini bırakır mı? Asla. Bu lavuğu takip ediyorlar ve takip ederken biraz gene kapışıyorlar ama en nihayetinde elemanı yakalıyorlar. Ben Tennysson diyor, oğlum bu sen de ne ayaksın lan, sen bana saldırıyorsun falan filan. Eleman da oğlum ben bir şey yapmadım, hayal gördün herhalde, sana niye öyle bir şey yapam yahu diyor. Ama tabii Ben Tennysson da sen benim külahımı anlat diyor. Ardından elemanın malzemelerini kurcalarken anlıyorlar ki meğerse bu herif Megawatt uzaylılarını kaçırıyormuş. Yani Megawatt uzaylıların kaçakçılığını yapıyormuş galiba. Sonrasında bu Megawattlar serbest kalıyor. Tabii Ben Tennysson da Megawattları kovalamaya başlıyor. Bu kaostan faydalanarak tabii o eleman da olay mahallinden kaçıyor. Ama sonrasında Rook ve Ben Tennysson o elemanı ve elemanın mekanını buluyor. Ardından elemanın mekanındaki tüm çeteyle birlikte kapışıyorlar. Meğerse bu lavuklar Megawattları enerji kaynağı olarak kullanacakları silahlar geliştiriyormuşlar. Tabi bu silahları da suç işlemek için kullanacaklardı. Bu sebepten bizim takımımız bu olaya bir dur dedi ve bunlarla kapışmaya başladı. Ardından çete neredeyse yenilmek üzereydi. Çetenin başındaki eleman ellerindeki en güçlü silah olan bir robotun içine girdi ve robotla birlikte bizimkileri pataklamaya başladı. Ama sonrasında Ben Tennysson Grave Attack adında bir uzaylıya dönüştü. Bu uzaylı yer çekimini kontrol edebilen fazlaca güçlü bir uzaylıydı. Bu uzaylının gücüyle birlikte ve Rook'un da yardımıyla birlikte bizimkiler bu elemanı da yenmeyi başardı ve mutlu bir son oldu. Diğer bölümde Avcı Kyber bir şekilde tesisatçıların üstüne sızıyor gizli gizli ve bilgisayarlardan istediği bazı bilgileri alıyor. Hemen bu sahnenin ardından tekrardan geçmişe gidiyoruz. Geçmişteki bu sahnede Omnitrix'te bir sorun olduğu için Büyükbaba Max, Gwen ve Ben Tennysson Azmuth'un yanına gidiyorlardı. Ve hemen ardından Azmuth da Omnitrix'teki bu sorunu gideriyordu. Sonrasında Azmuth'un gezegenine bir güncelleme karakteri saldırıyordu ama tuhaf bir güncelleme karakteriydi. Tabii Ben Tennysson da bunu görünce duramadı ve hemen geri besleme karakterine dönüşüp bu uzaylıyla savaşmaya başladı. Bu uzaylının ismi de Malware'miş galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ardından Malware karakteri Azmuth'un laboratuvarına daldı ve Azmuth'un yardımcısı olan Albedo karakterini de oradan kaçırıp bir anda uzaya gitti. Tabii sonrasında bizimkiler de onun peşinden gitti ve güncelleme ırkının doğduğu o gezegene vardılar. Meğerse aslında güncelleme ırkı doğada olan bir ırk değilmiş. Güncelleme ırkının doğuşuna aslında Azmuth sebep olmuş. Kendi gezegenlerinin uydusu olan bir gezegende bir takım deneyler yaparken bu deneylerin sonucunda böyle bir ırkın doğuşuna sebep olmuş Azmuth. Ve Malware dediğimiz bu güncelleme ırkından olan uzaylı da kendi doğuşu sırasında eksik, sakat doğan bir uzaylıymış. Ve bu yüzden de sürekli Azmuth'u suçlamış. Yani işte tam bu sebepten dolayı da Azmuth'un mekanına saldırıyordu. Ve kendini düzelttirebilmek adına da Albedo'yu kaçırmıştı. Sonrasında bizimkiler Malware'i buluyor. Ben Tennysson Malware'le savaşıyor. Ama en nihayetinde Malware amacına ulaşıyor ve yaptığı plan sayesinde fiziki formu değişiyor. Artık normal güncellemelerden bile daha güçlü bir şekildeydi. Ama tabii Ben Tennysson tekrardan uzaylıların gücünü kullanarak Malware'i yeniyor. En azından kısmen yeniyor. Çünkü Malware ilerleyen zamanlarda tekrardan karşımıza çıkacak. Diğer bölümde tekrardan Avcı Kyber ve köpeği Ben Tennysson'a saldırıyor. Aralarındaki küçük bir savaşın ardından köpekcağız kaçıveriyor. Ya da geri çekiliyor herhalde, öyle bir şey. Ardından Doktor Animo'nun bazı sıkıntılı olaylar yaptığının haberini alıyorlar bizimkiler.
bizimkiler. Ve tabi bu olayı güzel bir neticeye vardırmak için olay mahalline gidiyorlar. Ve öğreniyorlar ki Doktor Animo devasa bir karınca kolonisi kurmuştu. Hemen ardından Doktor Animo'yu durdurmak adına karıncaları ve Doktor Animo ile savaşmaya başladılar. Ama bu süre zarfında mekana şekil değiştirebilen o köpek girdi. Ve tam da bizimkilerin önünde şekil değiştirip koca bir canavara dönüştü. Bu köpekcağız tam Ben Tennyson'ı yenecekken ortağı Rook Blanco Ben Tennyson'ı kurtarıverdi. Köpeği de biraz patakladılar ve hemen ardından köpekcağız da kaçıverdi olay mahallinde. Bölümün sonunda da Doktor Animo'yu da tabii ki de yendiler ve onu hapishaneye tıkıverdiler. Sonraki bölümde dünyanın yörüngesinde tuhaf bir uzay gemisi belirdi. Bizimkiler de bu ne be diyerekten uzay gemisini incelemek için hemen yolculuğa çıktılar. Ama sonrasında gemiye girdiklerinde hiç kimsenin olmadığını fark ettiler. Tabii Bridle kardeşler dışında. Geminin mürettebatı ve kaptanı ortalıkta yoktu ama tam orta yerde Bridle kardeşler vardı. Bridle kardeşler bizimkileri gördüğü gibi savaş açtı. Ama tabii onlar ezik tipler olduğu için hemencikten Ben Tennyson ve Rocky miydi neydi ismini unuttum şimdi. İşte yakaladılar Bridle kardeşleri. Bizimkiler oğlum siz burada ne arıyorsunuz bu gemide ne arıyorsunuz ne halt arıyorsunuz dediler. Onlar da baktık ki sahipsiz görünüyor kimse de yok girelim de belki birkaç silah birkaç şey çalarız diye düşündük dediler. Sonrasında ortamda Argit'le karşılaştılar. Ve ilerleyen sahnelerde anlıyoruz ki meğerse o kimsesiz gemi başka bir boyutta yaşayan eski bir medeniyete aitmiş. Bu medeniyet ellerindeki Enailark silahıyla birlikte gittikleri diğer boyutları yok ederlermiş. Ve herkes de aslında bunun bir efsane olduğunu sanıyormuş. Tabi gemiyi görene kadar. Argit de bu sahnede Enailark silahını da almıştı. İlerleyen sahnelerde Enailark silahını almak için kurbağa suratlı işgalciler bizimkilere saldırıyor. Ve hepsi birlikte bu güçlü silah için kapışıyorlar. Ama en nihayetinde bu kapışmanın ardından yanlışlıkla bu silahı çalıştırıyorlar. Ve aslında hiçbir şeyin efsane olmadığının ve gerçek olduğunu orada herkes görüyor. Ama tabii çok uzun sürmüyor çünkü o silah harbiden de tüm bir evreni yok etmeye başlıyor. Ama hemen bunun ardından Ben Tennyson tam yok olmadan önce Alien X'e dönüşüyor. Ve bu sebepten Enailark silahı onu yok etmiyor. Çünkü bu silah o evren içindeki zaman ve mekanı yok ediyordu. Ama uzaylı X karakteri aslında uzay ve mekandan münezzeh bir varlıktı. Bu sebepten bu silahın ona bir etkisi yoktu. Hemen bunun ardından Ben Tennyson, Selena ve Belacus karakterlerini ikna edip o silahın yok ettiği tüm evreni tekrardan baştan sona yarattı. Tabi bazı şeylerde ufak tefek hatalar oldu ama en azından tekrardan yaşayan bir evren oluştu. Evreni tekrardan yarattıktan sonra evrenin yok olduğunu hiç kimse anlamadı. Herkes o silahın aslında çakma bir şey olduğunu ve çalışmadığını düşündü. Ben Tennyson her ne kadar gerçekleri anlatsa da herkese kimse onun anlattıklarına inanmadı. Ve bu şekilde bölüm sonlandı. Diğer bölümde bir uzaylı hatun insanlardan füzyon aleti çalmıştı. Ben Tennyson da tabi onu yakalamak için peşine düştü. Ama kız fazlaca esnek ve ninja gibi biri olduğu için bizimkileri ekmeği başardı. Ama tabii ki de bizimkiler de yılmadı ve onun izini sürdüler. En nihayetinde bu uzaylı hatunu yeraltı şehrinde buldular. Ama yeraltı şehrinde bu uzaylı hatun tek başına değildi. Kendi ırkından olan başka elemanlar da vardı. Yani komple çete gibi bir şeydi bunlar. Meğerse çaldıkları o füzyon aletini kurdukları bir makineye güç vermesi için kullanacaklardı. Bu makineyi de dünyanın altındaki magmayı dışarı çıkarmak için kullanacaklardı. Çünkü bu elemanların ırkı soğukkanlı canlılardı. Yani normalde bizim yanıp bittiğimiz sıcaklıklarda bu adamlar üşüyordu. Bu sebepten de magmayı dışarı çıkartıp daha da sıcak bir alan elde edeceklerdi kendilerine. Ama tabi bunu yaptıklarında dünyaya da zarar verecekleri için ve insan topluluğuna da zarar verecekleri için Ben Tennyson onları durdurmak zorundaydı. Bu sebepten Ben Tennyson ve Rook bu adamlarla kapışmaya başladı. En sonunda o ninja gibi olan uzaylı hatun da bizim Ben Tennyson'ın tarafını tuttu. Çünkü yaptıkları şeyin böyle sonuçları olacaklarını bilmiyordu o kızcağız. Ben Tennyson bu durumu anlattığında yaptıkları şeyin yanlış olduğunun farkına vardı ve Ben Tennyson'ın tarafını tutarak kendi ırkına karşı savaştı. En nihayetinde bizimkiler yendi tabi onları ve Ben Tennyson NRG uzaylısına dönüşüp enerji kaynağı olarak kullandıkları o maddeyi bildiğiniz yedi. Ve bu şekilde Ben Tennyson'ın karnının doyduğu bir son oldu. Diğer bölümde tekrardan küçük Ben Tennyson'ı görüyoruz. Bu sahnede Ben Tennyson ve Malware adındaki o güncelleme ırkından olan uzaylı kapışıyorlardı. Hemen bu sahnenin ardından tekrardan normal Omniverse serisinin zamanına gidiyoruz. O sahnede Ben Tennyson'a ve Rook'a tekrardan o şekil değiştiren köpek saldırıyor. Ufak bir kapışmanın ardından köpekcağız geri çekiliyor. Bu köpek ve avcı Kyber hep böyle yapıyor zaten. Gidiyorlar bir vuruyor kaçıyor, vuruyor kaçıyor. Neyse sonrasında bizim takım bu köpek niye sürekli çıkıp bize saldırıyor diyorlar.
ediyorlar. Ve bunu biraz düşünüyorlar. Ve bu köpeğin arkasında başka bir eleman olabileceğini düşünüyorlar. Bu sebepten yer altındaki uzaylı şehrine gidip herkesin önünde birbirleriyle kavga ediyor gibi davranıyorlar ve birbirlerine küsmüş gibi yapıyorlar. Aslında bu olay onların planlarının bir parçasıydı. Birbirleriyle kavga edip ayrıldıklarını ve tek başlarına kaldıklarını göstermek istiyorlardı o elemanı. Ve bu sayede köpeğin arkasındaki elemanın ortaya çıkacağını umut ediyorlardı. Ve tabii ki haklı çıkıyorlar ve bunu gören avcı Kyber, Ben Tennys'ın tek başınayken kendi ortaya çıkıp Ben Tennys'ına saldırıyor. Ve bir süre boyunca kapışmaya devam ediyorlar. En nihayetinde avcı Kyber Ben Tennys'ını yeniyor. Tabii köpeği sayesinde. Köpeği olmasa avcı Kyber Ben'e göre hiçbir şey. Ardından bir sonraki bölümde olaylar devam ediyor. Avcı Kyber Ben Tennys'ını kendi gemisine götürdü. Ben Tennys'ın oraya gittiğinde artık olaylar hakkında daha fazla bilgisi olmuştu. Avcı Kyber olan her şeyi anlattı ona. Köpeğin nasıl şekil değiştirme yeteneği olduğunu da öğrenmiş oldu. Meğerse yıllar önce Ben Ten küçükken Malware karakteri, yani o güncelleme ırkından olan uzaylıyla kapıştığı sırada Malware Omnitrix'in bilgilerini elde etmişti. Ve bu bilgilerle birlikte Omnitrix'in gücünü ele geçirebilmek, Ben Ten'i yenmek ve her şeyi yapabilmek için Malware elde ettiği bu bilgiyi Fırtına Beyin ırkından olan bir uzaylıya verdi. Ve ondan Omnitrix benzeri bir alet yapmasını istedi. En nihayetinde de Omnitrix benzeri aleti yaptılar. Ama bu alet bir insan için fazla dengesiz olduğu için onu bir köpeğe taktılar. Bu köpek de avcı Kyber'ın köpeğiydi. Avcı Kyber bu aleti güçlendirmek için yıllar boyunca DNA topladı. Ve eşi benzeri olmayan fazlaca güçlü avcı hayvanların DNA'larını bu alete işledi. Bu gücü de Ben Tennys'ını yenmek için kullanıyorlardı işte. Neyse, sonrasında Ben Tennys'ın bir şekilde iplerden kurtuldu ve uzaylıya dönüştü. Bunun ardından avcı Kyber'la birlikte savaşmaya başladılar. Avcı Kyber tekrardan bizim Ben Tennys'ına üstünlük sağlayacağı sırada ortama bir anda Rook geldi ve avcı Kyber'ı yakaladılar. Sonra gene avcı Kyber kaçmaya başardı. Köpeği de devasa bir yaratığa dönüştü ve bizimkiler tekrardan bir savaşın içine girdi. Hem de uzay gemisinin içindeyken. Bu savaşları o kadar büyüdü ki uzay gemisi artık bu savaşı kaldıramadı ve yere çakılmaya başladı. Uzay gemisi tam çakılacağı anda bizimkiler oradan kaçmayı başardı. Avcı Kyber ve köpeği de uzay gemisiyle birlikte yere çakıldı. Ama tabii ölmediler. İlerleyen bölümlerde büyük ihtimalle karşımıza tekrardan çıkacaklar. Ama bu bölümde bu şekilde sonlanmış oldu. Ben 10 Omniverse'ün 2. sezonunda avcı Kyber'ın köpeğinin sürekli hızlı bir şekilde değişip ortalığa saldırdığını görüyoruz. Meğerse köpeğe taktıkları Omnitrix çakması alet pek de düzgün çalışmıyormuş. Dengeleyici dedikleri bir aleti bir türlü tasarlamayı başaramamışlar. Bu sebepten ötürü de kendileri beceremediği için orijinal Omnitrix'in içindeki Azmuth'un tasarladığı bir aleti çalmaya çalıştılar bu bölümde. Ve nitekim de o Fırtına Beyin ırkından olan uzaylı bir şekilde tesisatçıların üstüne sızdı. Ve Ben Tennys'ın saatin içinden bir parçayı çaldı. Hemen bunun ardından saat ortalığa bir enerji dalgası yaydı. Ve tesisatçı üstteki uzaylı mahkumlar ve bazı tesisatçılar bu enerji dalgasından etkilenip Omnitrix'in içindeki bazı uzaylılara dönüştü. Saat bozulduğu için de tüm bölüm boyunca Ben Tennys'ın hep genel olarak işe yaramaz küçük yapıdaki uzaylılara dönüştü. Mahkumlar da kaçmaya çalışıyordu. Ve tüm bölüm boyunca mahkumların kaçmaması için onları tutmaya çalıştılar. Bölümün son sahnelerinde de tesisatçıların özel teknisyenleri olan 2 tane gri madde uzaylısı Omnitrix'in içinden çalınan o parçayı kendileri yapıp Omnitrix'e takmayı başardılar. Ve bu sayede Omnitrix düzeldi. Ve Omnitrix'in değiştirdiği tüm karakterler de tekrardan kendi formlarına geri döndüler. Mahkumları yakalayıp tekrardan hapishanelerine tıktılar. Ve bu şekilde güzel bir son oldu. Ama tabii avcı Kyber istediği parçayı almıştı. Ve artık onların da Omnitrix benzeri aleti düzgün çalışıyordu. Bir sonraki bölümde Ben Tennys'ın Rat karakterine dönüşüp yanan bir binanın içinden küçük bir kızcağızı kurtarıyor. Ama kızcağız bebeğim içeride kaldı, ne olursun bebeğimi de al dedi ve Ben Tennys'ın şefkatli kalbi kızcağızın üzülmesine dayanamadı. Bu sebepten sadece bir oyuncak bebeği almak adına yanan bir evin içine girdi. Ama en nihayetinde yanan evin içinde kendi sıkıştı. Sonrasında onu kurtaranlarsa Gwen ve Kevin oldu. Bu bölümde Gwen ve Kevin tatil olduğu için ve ziyaret için geri dönmüşlerdi. Tabii Gwen'in niyeti böyleydi. Kevin'in gelmekteki amacı anladığım kadarıyla bir uzaylıdan kaçmaktı. Bu bölümde Kevin'la evlenmek için 4 kul ırkından olan bir prenses Kevin'i kovalıyordu. Meğerse Kevin yıllar önce arabasını yapmak için 4 kol uzaylısının gezegenine gitmiş ve onlardan bir araba motoru almış. Kralın kızıyla evlenmek şartıyla ve bu evlilik için 3 yıl sonrasına anlaşmışlar. Zaman dolduğu için de prenses dünyaya Kevin'i almaya gelmişti. Ama Kevin onunla evlenmek istemiyordu tabi. Bu sebepten tüm bölüm boyunca ondan kaçtı. Bölümün son sahnelerine doğru kimse bu uzaylıyı durduramadığı için Ben Tennys'ın tüm gücüyle birlikte
dört kola dönüşüp bu uzaylıyla savaşmaya başladı. Ve en nihayetinde onu yendi. Ama yendiği için bu sefer kabak Ben Tennyson'ın başına patladı. Çünkü dört kol ırkında birini dövüşte yendiğiniz zaman, özellikle bir kızı, onunla evlenmek istiyorum gibi bir şey demek oluyormuş. Yani bu sebepten mütevellit o prenses Kevin'i terk etti güçsüz olduğu için, ama bu sefer de Ben Tennyson'la evlenmek için anlaşmış oldular. İlerleyen bölümlerde bu karakter tekrardan başımıza ağrıtacak bu sebepten. Bir sonraki bölümde denizin ortasında bir girdap çıkıyor. Ve bu girdap tüm gemileri içine çekiyor. Ama tabi bu girdap da bir doğal afet değildi aslında. Yani organik bir olay değildi. Meğerse denizin altında bir uzay gemisi varmış. Bu uzay gemisi bir girdap yaratarak gemileri kendi gemilerinin içine çekiyordu. Ve o koca gemileri bir şekilde küçültüp küçük cam şişelerin içine koyuyordu. Ve bunları koleksiyon yapıyorlardı. Tabi başka koleksiyonculara satmak için. Neyse, sonrasında bu geminin kralı gibi olan elemanın karnı acıkıyor. Ve adamları da onu doyurmak için balık tutmaya çıkıyor. Ne hikmetse tam o sırada da Ben Tennyson, Büyük Baba ve yüzen çene ırkından olan bir uzaylı tesisatçı hep birlikte küçük teknelerinde balık tutuyorlardı. Daha sonra yüzen çene tesisatçısı suya falan girdi. Girdap yaratan geminin kaptanının elemanları da tesisatçıyı da bir balık gibi gördükleri için onu avladılar ve yakalayıp gemilerine götürdüler. Maksatları sadece onu patronlarına verip yemek yemesini sağlamaktı işte. Ama tabii Ben Tennyson ve Büyük Baba Max de bu olayın peşini bırakmadı ve onları takip etti. En nihayetinde gemiye girdiklerinde her şeyi çözdüler. Bu elemanların koca koca gemileri küçücük şişelere tıktıklarını gördüler. Sonrasında o tesisatçıyı kurtardılar. Sonra bu elemanlarla savaştılar ve en nihayetinde tüm o gemileri ve insanları kurtardılar. Asıl baş kötü elemanı da yakalayıp hapse tıktılar. Diğer bölümde Ben Tennyson ve Rook, Bellwood'da kurulan bir karnavala gidiyorlar. Karnavalda biraz eğlenmelerinin ardından tekrardan avcı Kyber ve köpeği onlara saldırı veriyor. Ve tabi aralarında bir savaş gerçekleşiyor. Ama sonrasında avcı Kyber'ın köpeği tuhaf bir yaratığa dönüşüyor. Ve bu yaratık da büyük korkuya dönüşmüş Ben Tennyson'ı hipnotize etmeye başlıyor. Hemen bunun akabinde tekrardan bize geçmişi gösteriyorlar. Eğerse Ben Tennyson daha bir çocukken Ben Tennyson'ı hipnotize eden o canavarın DNA'sını almış. Yani Ben Tennyson küçükken tesisatçı üstündeydi. Ve o dönemde tesisatçı üstüne çok nadir bulunan bir hayvan getirilmişti. Avcı Kyber ve ortağı o güncelleme karakteri de o uzaylının DNA'sını almak için tesisatçı üstüne sızmıştı. Güncelleme Malware karakteri bizimkileri dövüşerek oyalarken avcı Kyber da arkadan o nadir bulunan uzaylının DNA'sını almıştı. Hemen bunun ardından tekrardan günümüze dönüyoruz. Yani bu Ben Tennyson'ı hipnotize eden o canavarın DNA'sını avcı Kyber'ın nasıl elde ettiğini anlatıyorlardı bize geçmişe giderek. Neyse, sonrasında Ben Tennyson bu canavarla biraz uğraşıyor ve Rook da ona yardım ediyor. Sonrasında anlıyoruz ki avcı Kyber ve köpeği sadece Ben Tennyson'ı ve Rook'u oyalıyormuş. Meğerse yine Malware karakteri Rook'un tesisatçı kamyonetinden neredeyse tüm tesisatçı bilgilerini aşırmış. Yani yıllar önce yaptıkları şaşırtma taktiğini tekrardan Ben Tennyson'a uygulamışlardı ve yine başarılı olmuşlardı. Bir sonraki bölümde farklı bir zaman diliminden gelen robotlar Ben Tennyson'a saldırmaya başladı. Ama sonrasında anlıyoruz ki bu robotları meğerse küçücük bir velet kontrol ediyormuş. Bu velet resmen kendisini Ben Tennyson'ı yok etmeye adamıştı. İlerleyen sahnelerde de görüyoruz ki meğerse bu velet geçmişte Ben Tennyson'ın sınıf arkadaşıymış. Ama ne hikmetse Ben Tennyson büyümüş olmasına rağmen o hala bir çocukmuş. Bu velet eskiden beri her zaman Ben Tennyson'ı kıskanıyormuş. Yani öyle böyle değil. Normal bir kıskançlıktan bahsetmiyorum. Tam bir hasetin tekiymiş. Ben Tennyson'ı çekemediği için de onu yok etmek için elinden geleni yapmış zamanında. Ve bir silah geliştirmiş. Tam bu silahla Ben Tennyson'ı ateş ettiğinde yanlışlıkla kendini vurmuş. Ve bu sayede farklı bir boyutta geçen farklı bir mekana ışınlanmış. Yıllar boyunca da orada hapis kalmış. Geçen bu yıllar içinde o boyuttaki bu robotları kontrol etmeyi öğrenmiş. Ama tekrardan kendi dünyamıza geri döndüğünde hala küçük bir çocuk olarak kala kalmış. Çünkü gittiği boyut 12'de zaman bizim evrenimizde işlediği gibi işlemiyormuş. Bu durumda onda böyle kalıcı bir etkiye sebep olmuş ve çocuk olarak o küçücük bedenine hapis kalmış. İşte sonra da bütün öfkesiyle geri dönüyor ve şu anda da Ben Ten'e saldırmaya çalışıyor. Daha sonra tasarladığı bir silahla Ben Ten'i ve Rook'u vuruyor. Ve bizimkiler de tıpkı o çocuk gibi küçücük çocuklara dönüşüyorlar. Bakın ben ne çektim oralarda dercesine tıpkı kendi gibi onları da çocuk yaptı. Bölümün ilerleyen dakikalarında bin bir türlü kapışma yaşandı. Ama en nihayetinde bizimkiler tekrardan yetişkin formlarına dönüşmeyi başardı. Ve o robotları da geldikleri yere geri postaladılar. Sonrasında bu veledi yakaladılar tabi. Bölüm de bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki bölümde Rook ve Ben Tennyson ziyaret için Rook'un memleketi olan gezegene gidiyorlar. Bu gezegende Ember Okya denen fazlaca kıymetli bir meyve yetişiyordu. Bu meyve yakıt, yiyecek gibi her türlü şeyi neredeyse karşılayabilecek tuhaf bir
meyveydi. Yani düşünsenize, arabanın içine benzin yerine bir meyve falan koyuyorsunuz. Tuhaf. Neyse, işte bu meyvenin hasat vakti gelmişti bu bölümde. Bizimkiler de gezegenin yerli halkına yardımcı oluyordu. Luke'un ailesi Ben Tennyson'ı fazlaca güzel karşıladı. Ama babası biraz suratsız bir adam olduğu için ve biraz da meymenetsiz olduğu için ufaktan köpek gibi davranıyordu. Sonrasında Muruit denilen bir yaratık bizimkilere ve halka saldırıyordu. Fareye benzeyen değişik tuhaf yaratıklardı bunlar. Bu yaratıklar normal o gezegenin parçası olan, doğada olan hayvanlardı. Ve bu hayvanlar da sadece o meyvelerden nasiplenmek istiyordu. Ama çiftçiler bu hayvanlardan pek haz etmediği için onlarla ufak bir çatışmaya giriyordu. Çünkü bu hayvanlar harbiden biraz büyük ve tuhaf hayvanlardı. Aynı bizim dünyamızdaki atıyorum mısır tarlasına dadanan kargalar gibi. Karganın tek derdi karnını doyurmak. Ama mahsule zarar verdiği için çiftçi onu kovuyor tabi. Neyse, sonrasında bu muroid saldırıları daha da fazlalaşıyor ve bu yaratıklar normalden olduklarından daha tuhaf davranmaya başlıyorlar. Sonrasında bizimkiler bu olayı biraz araştırmaya kalkıyor. Ve en nihayetinde anlıyorlar ki bu gezegene önceki bölümlerde gördüğümüz Fistrik karakteri de gelmişti. Bu karakter Ember Okyaları toplamak ve kendi kötü amaçlar için kullanmak için Bruid adı verilen bu fare benzeri yaratıkları eğitiyordu ve gezegen halkının üstüne salıyordu. Neyse, en son sahnelerde her bir Bruid'e bir robot kıyafet verdi ve Bruid'ler bu robot kostümlerin içine girip gezegen halkıyla savaşmaya başladı. Ben Tennyson ve Rook da Fistrik'in peşinden gitti. En nihayetinde de o elemanı bir şekilde indirmeyi başardılar ve geri kalan tüm Ember Okyaları da geri almayı başardılar. En azından bir kısmını. Bir sonraki bölümde küçük Ben Tennyson'ı görürüz tekrardan. Bu sahnede Ben Tennyson Ion karakteriyle savaşıyordu. Ama aynı zamanda gelecekteki, şu andaki Ben 10 Omniverse zamanındaki Ben Tennyson da Ion karakteriyle savaşıyordu. Yani iki farklı zaman diliminde aynı anda iki Ben Tennyson da Ion'la savaşıyordu. Ardından bu savaş sırasında Ion Ben Tennyson'ın Omnitrix'ine dokundu. Ama bunu her iki zaman diliminde de yaptı aynı anda. Hemen bunun ardından bir şekilde gelecekteki Ben Tennyson'ın zihni küçük Ben Ten'in zihniyle yer değiştirdi. Yani artık küçük Ben Tennyson'ın beyni büyük Ben Tennyson'ın beyniydi. Büyük Ben Tennyson'ın beyni de küçük Ben Tennyson'ın beyniydi. Zamanda sadece zihinleri yer değiştirmişti. Sonrasında büyük Ben Tennyson olayları anlatmaya çalıştı bizimkilere ama bir süre inanmadılar ona. Ama tabii daha sonrasında zamansal işler meydana geldiği için Profesör Paradox da meydana geldi. Ve tüm olayları düzeltmek adına bizimkilere yardım etti. Meğerse Ion Profesör Paradox'un elinde bulundurduğu bir zaman haritasının peşindeydi. Bu haritayı aldığında tüm zamanların kontrolüne erişebilecekti. Bu sebepten sonrasında Profesör Paradox'u da kaçırıyor. Ama Paradox o haritayı Ben Tennyson'a saklaması için veriyor. Ama daha sonralarında Ion bir şekilde o eli bulmaya başarıyor. Bizimkilerle aralarında büyük bir kapışma gerçekleşiyor. Ama bölümün sonunda en nihayetinde iki Ben Tennyson da Clockwork uzaylısına dönüşüyor. Ve bir şekilde Ion karakterini yok ediyorlar. Hani en azından o bölümlük. Bu bölüm biraz kafa karıştırıcıydı. Daha sonra Paradox geliyor ve her şeyi tekrardan yoluna koyuyor ve her şey tekrardan normale dönüyor. Ama tam normale dönüyor derken bölümün sonunda gelecekteki Ben Tennyson geliyor. Ben Ten'e gelecekte sana ihtiyacımız var. Chronosapiensler çıldırdı ve büyük bir savaş çıktı diyor. Bunun ardından da bölüm sonlanıyor. Bir sonraki bölümde Ben Tennyson ve gri madde ırkından olan Blukic ve Biri adındaki tesisatçı teknisyenleriyle birlikte sürekli ortalıktan kaybolan ve bulması fazlaca zor olan bir Bay Smoothie'ye gidiyorlardı. Bu iki uzaylı Bay Smoothie'ye bayılıyordu. Ben Tennyson'ın da bayıldığını zaten söylememe gerek yok. Ve bu sebepten yeni açılan, sürekli ortalıktan kaybolan ve bir anda başka bir yerde ortaya çıkan yeni Bay Smoothie'yi arıyorlardı. Ama en nihayetinde bu Bay Smoothie'yi bulmayı başarıyorlar ve içeri giriyorlar. Ve tam o sahnede Cartoon Network'te eskiden çıkan bir çizgi dizi vardı, İnek ve Tavuk. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben Tennyson evreninde işte o iki karakteri görürüz. Tabi biraz daha tuhaf halleri. Bunu ilk defa gördüğümde harbiden fazlaca şaşırmıştım. Eminim ki siz de şaşırmışsınızdır. Ama tabi onların gözükmesi normal. Çünkü bu Bay Smoothie farklı boyutlarda gidip gelebilen bir Bay Smoothie'ydi. Ama daha sonrasında anlıyorlar ki bu Bay Smoothie'yi çalıştıran kişi Profesör Hulkstar'dı. Boyutlar arası bir Bay Smoothie açmanın güzel para getireceğini düşündüğü için böyle bir mekan açmıştı. Ama bu bölümde boyutlarda git gel yapabilmesini sağlayan o alet bozulmuştu. Bu sebepten bizimkiler farklı bir boyutta kapalı kısılmıştı. Ardından bizimkiler dışarı çıkıyor ve bu boyutu incelemeye çalışıyorlar. Sonrasında anlıyorlar ki bu boyutta da bir Ben Tennyson vardı. Ama bizimkisinden biraz daha farklıydı. Ben Tennyson bu evrende normalde olduğundan çok daha fazla zengin ve çok daha fazla ünlü biriydi. Ve Omnitrix'i kullansa da onun hakkında pek de bir şey bilmiyordu. Daha sonra bu Ben Tennyson'la tanışıyorlardı. Ve iki Ben Tennyson bir arada diğer uzaylılara karşı savaşıyordu. Ama sonrasında savaştıkları bu uzaylıların aslında az
Azmut ve adamları olduğunun farkına vardı bizimki. Bizim Ben Tennyson sonra Azmut bir dinlesin diye onu yeni verdi ve tüm olanları Azmut'a anlattı. Meğerse bu dünyadaki Ben Tennyson Azmut'la daha tanışmamıştı ve fazla egolu biri olduğu için pek de kimseyi dinlemiyordu ve bu sebepten Azmut'la savaşıyordu. Ama bizim Ben Tennyson orta yolu buldu ve her iki tarafta anlaşmaya vardı. Ve sonunda bu boyutun Azmut'u Bay Sumuta'daki boyutlar arası geçişi sağlayan o makineyi tamir etmekte bizimkilere yardımcı oldu. En nihayetinde bizimkiler kendi boyutlarına geri dönmeyi başardı. Sıradaki bölümde Ben Tennyson'ın evine domuza benzeyen bir uzaylı saldırıyor ve mahallede uzaylıyla savaşmaya başlıyor bizimki. Bu savaşın ardından domuzu bir şekilde yenmeyi başarıyor. Ama savaş sırasında Bay Booman'ın arabasına fazlaca zarar veriyor. Tabi bunu gören Bay Booman da fazlaca çıldırıyor. Ve ortalıkta lanet olsun sana Tennyson, lanet olsun sana diyerekten dolaşıyor. Ve hemen ardından gelen sahnede Ben Tennyson'ın tüm geçmişi gösteriliyor. Meğerse Ben Tennyson tüm geçmişi boyunca yaptığı neredeyse tüm savaşların sonucunda her zaman Bay Booman'ın arabasına zarar vermiş. Yani tabi bunu isteyerek yapmıyor. Ne hikmetse bu adamın arabası bir şekilde belayı kendine çekiyordu. Ben Tennyson da belanın ta kendisi olduğu için araba bir mıknatıs gibi Ben Tennyson'ı kendine çekiyordu ve sonucunda zarar gören araba oluyordu. Neyse sonralarında Ben Tennyson bu hatasını telafi etmek için Bay Booman'ın dükkanında kurye olarak işe başlıyor. Bir para almıyor yani. Hatasını telafi etmek için iyilik yapıyor. Neyse sonrasında bu kuryeleri dağıtırken yolun ortasında bir çocukla çarpışıyor. Ve çocuğun kutusuyla bizimkinin kutusu birbirine karışıyor. O çocuk da meğerse o kutuyu Sayfun'a götürüyormuş. Ve kutunun içinde de fazlaca güçlü olan bir cüce yıldızı varmış. Sayfun kutuyu aldığında ve kutuyu açtığında gördü ki içinde sadece bir Japon balığı vardı. Bunu görünce tabi çıldırdı. Tüm yeraltı şehrinde ve diğer tüm uzaylılarla birlikte cüce yıldızını aramaya başladı. En nihayetinde Ben Tennyson'ı buldu. Çünkü cüce yıldızı Ben Tennyson'daydı. Ben Tennyson da bunun zaten sonradan farkına varıyor. Sonrasında aralarında bir kapışma oluyor. Bunun ardından Sayfun karakteri o cüce yıldızını kendine takıyor ve fazlaca güçlü oluyor. Bunun ardından Ben Tennyson'ı neredeyse yenmek üzereyken Ben Tennyson yeni bir uzaylıya dönüşüyor. Bu uzaylının gücü anladığım kadarıyla fazlaca korkunç olmasıydı. Kafasındaki kafesi açıp Sayfun'un ödünü patlattı. Bu şekilde o cüce yıldızı da ondan aldı. Videonun sonunda Bay Booman'la da arası düzeliyor. Ama tabi bu durum 10 saniye falan sürüyor. Ama Ben Tennyson yıllar önce uzaya fırlattığı bir araba tam o dakikada tekrardan dünyaya geri düşmeye başlıyor. Meğerse yıllar boyunca o araba dünyanın yörüngesine dolaşmış ve tam o dakikada da dünyaya geri düşmeye başlamıştı. Hem de tam da Bay Booman'ın evine doğru düşüyordu ve en sonunda da Bay Booman'ın evine çakıldı. Yani tekrardan istemeden Bay Booman'ın mallarına zarar verdi ve bu şekilde bu bölümde sonlandı. Ben 10 Omniverse'ün 3. sezonunun 1. bölümünde Avcı Kyber ve Malver karakteri Galvan ırkının yani gri madde ırkının doğal avcısı olan bir hayvanın DNA'sını aldı. Bu DNA'yı da Galvanların müzesine girip aldılar. Tabi istedikleri şeyi elde etmek için ortalığı biraz da dağıttılar. Daha sonrasında ortamda bir yerlere gizlendiler. Hemen ardından Azmut burada ne olmuş dercesine gelip ortalığı gözledi. Ama tam o sırada Avcı Kyber, Malver ve Doktor Psychopoz'un tuzağının içine düştü. Kötü karakterlerimiz Azmut'u bir müzenin içinde hapsetti ve DNA'sını aldıkları Galvan ırkının doğal avcısı olan bu canavarın DNA'sını köpeklerine taktıkları makineye ekleme yaptılar. Sonrasında tabi köpekcağız da Galvanların doğal avcısına dönüştü. Yani bu sayede Azmut'u halletmeye çalıştılar. Ama Azmut da o kadar aptal bir adam değildi tabi. Adam dediysem lafın gelişi. Kurdukları tuzakta Azmut ışınlanarak oradan kaçamıyordu. Ama başka birisini ışınlayarak içeri sokabiliyordu. İşte bu sayede dünyadaki Ben Tennyson'ı kendi gezegenindeki bu yere ışınladı. Kendini kurtarsın diye işte. Neyse sonrasında aralarında bir kapışma gerçekleşti ve en nihayetinde Azmut tasarladığı bir tür düdük sayesinde köpeğin kontrolünü ele almayı başardı. Bu sayede kötü adamları yendiler. Malver ve Avcı Kyber ortadan kaçmayı başardı. Ama Doktor Psychopoz'u bizimkiler yakaladı. Sonrasında Ben 10 Malver'in peşinden gitmek istedi. Ama Azmut onu uyardı. Dur dedi, temkinli ol dedi, planlı git dedi. Geri besleme karakterinin başına gelenleri unutma dedi. Bu olayın tekrardan yaşanmasını istemeyiz dedi. Daha sonra bir anda geçmişe gidiyoruz ve bize geri besleme karakterinin başına neler geldiğini gösteriyorlar. Meğerse küçük Ben Tennyson eskiden geri besleme karakterine dönüşmeyi fazlaca seviyormuş ve fazlaca da o karaktere dönüştüğü için ona bayağı bağlanmış. Bir uzaylı türüne de bu kadar fazla dönüşmek pek de sağlıklı değilmiş. Çünkü böyle yaptığı için Azmut dünyaya onu uyarmaya geliyor. Daha fazla buna devam edersen diyor, diğer uzaylıları kontrol etmekte zorluk çekeceksin diyor. Tabi Ben Tennyson da hayır olamaz ya, ben dönüşeceğim, geri besleme adamımdır falan diyerekten çekip gidiyor. Tam bu sırada Malver olay mahalline geliyor ve aralarında bir kapışma gerçekleşiyor. Tabi
bu kapışma için Ben Tennys'ın tekrardan geri besleme karakterine dönüşüyor. Ama bu dövüş esnasında en nihayetinde Malver bir şekilde geri besleme karakterinin tüm yaşam enerjisini çekiyor. Ve geri besleme karakteri komple yok oluyor. Yani Omnitrix'ten siliniyor. Yani bahsettikleri olay bu işte. Neyse sonrasında dışarı çıkıyorlar. Ve bir anda görüyorlar ki Galvanların gezegeninin uydusu olan Galvanik Megamorph yani güncelleme ırkının yaşadığı o gezegen patlayıveriyor. Ve bu bölümde bu şokla birlikte sonlanıyor. İkinci bölümde bize patlayan o uyduda neler olduğu gösteriliyor. Meğerse Malver karakteri Galvanik Megamorph'ların gezegenine gitmişti. Ve orada diğer güncellemelerle bir savaş gösterdi. Ama diğer Galvanik Megamorph'lara bir üstünlük sağlayarak en nihayetinde onları yendi. Ve tüm gezegeni patlattı. Çünkü o bir pislikti. Büyük olasılıkla Malver karakterinin hayata gelme amacı pislik yapmaktı. Hiç sevmiyorum bu karakteri aga. Neyse sonrasında patlayan gezegenin tüm parçaları Galvanların gezegenine düşmeye başladı. Tabi bizimkiler de bu parçaları vurarak daha küçük bir parçalar haline getirerekten gezegene zarar vermemesini sağladılar. Ama sonrasından anlıyoruz ki meğerse Malver gezegen tam patlamadan önce gezegenle birleşmiş. Bunu yaptıktan sonra da tüm gezegeni patlatmış. Yani Galvanların gezegenine düşen o parçalar Malver'in ta kendisiydi. Gezegen parçaları Galvanların dünyasına düştüğünde Galvanların gezegeniyle bütünleşmeye başladı. Ve Malver en nihayetinde Galvanların gezegenini de ele geçirdi. Yani artık bir nevi gezegen o olmuştu. Ama onun niyeti gene de gezegeni komple kaplayıp çekirdeğine ulaşıp o gezegeni de yok etmekti amacı. Yani bu karakteri sevmemiz için hiçbir sebep yok. Adam yok edici güç gibi. Tabi bizimkiler de onu durdurmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Bu dövüş sonrasında Ben Tennys'ın Weebi'ye dönüşüyor ve Malver'le dövüşmeye devam ediyor. Ama en sonunda Malver'e yenik düşüyor ve Malver onu kendi içine hapsediyor. Ama tam bu sırada tüm iyi adamların başına gelen o olay bizim Ben Tennys'ın da başına geliyor. Hani filmlerde hep iyi adamlar yenilince hemen gözlerinin önünden hayatındaki diğer anılar geçer ya. Sonra da o anılardan güç alıp bir anda daha güçlü bir şekilde ayağa kalkıp karşısındakini indirir. İşte tıpkı bu şekilde Ben Tennys'ın da kendi içinden güç alıp tekrardan ayağa kalkıyor. Ve yıllar önce kaybettiği geri besleme karakteri tekrardan Omnitrix'e geri geliyor ne hikmetse. Ve geri besleme karakterinin güçleriyle birlikte Malver karakterini alt ediyor bizimkiler. Malver yenildikten sonra diğer güncelleme karakterleri de tekrardan hayata geliyor. Ve yok olan gezegenlerini tekrardan bir araya getiriyorlar. En nihayetinde de bu şekilde mutlu bir son oluyor. Bir diğer bölümde Ben Tennyson ve Rook kedileri kontrol edebilen bir kızcağızla savaşıyorlardır. Bu savaş sırasında Ben Tennyson kusmuk uzaylısına dönüştü. Tabii en sonunda da kötü elemanı yendiler. Ama ne hikmetse Ben Tennyson kusmuk karakterindeyken bir anda bir tuhaf mide bulantısı yaşadı. Ve sanki binlerce aç midenin bir anda bağırdığını hissettim dedi. Bunu araştırmak adına da o kusmuk karakterinin yaşadığı gezegene gitmeye başladılar. Gezegene gittiklerinde gördüler ki meğerse kusmuk karakterinin ırkının gezegenine kurbağa suratlı istilacılar saldırıyordu. Yani bu sebepten mütevellit de gezegenin sakinleri pek memnun değildi ve huzurlu değildiler. Büyük ihtimalle de stresten olsa gerek mideleri bulanıyordu. Bu uzaylı ırkı mide olarak, mesane olarak aynı mesaneyi paylaştıkları için yani bu uzaylı ırkına mensup olan binlerce kişinin midesi uzaydaki bir kara delik gibi bir şeydi. Yani hepsinin yediği şey aynı yere gidiyordu. Bu sebepten de bir kişi bir şey yaşadığı zaman diğerleri de onu yaşıyordu. Neyse işte dediğim gibi Ben Tennyson gitti, istilacıları gördü ve kusmuk ırkının istilacılara karşı kazanması için onlara yardımcı oldu. Ama en nihayetinde kazanamayacaklarını anladılar. İstilacılar fazlasıyla bastırıyordu onları. Bu sebepten mütevellit kusmuk ırkı madem savaşı kazanamayacağız, gezegeni de vermeyiz diyerekten tüm gezegeni yemeye başladılar. Tabii bunu yapmaya başladıklarında gezegende depremler olmaya başladı ve gezegenin bütünlüğü bozulmaya başladı. Bunu gören istilacılar da nalet olsun be sizin gezegeninize diyerek gezegeni terk ettiler. Kusmuk ırkı uzaylılar da yedikleri tüm o şeylerin gücü ve enerjisiyle birlikte ağızlarından roket iticisi gibi enerji saçarak başka bir gezegene doğru yolculuğa çıktılar. Bu şekilde de mutlu bir son oldu herhalde. Bir sonraki bölümde Ben Tennyson ve Rook ve diğer tesisatçılar nasıl olduysa Virgax'ı yakalamışlar. Ve Virgax'ı uzaydaki fazlaca güvenlikli ve gizli bir hapishaneye götürüyorlardı. Ama tam bu sırada bize Inkorsiyanlar gösteriliyor. Meğerse bu kurbağa suratlılar bu bölümde Virgax'ın dünyasını istila etmişlerdi. İstilacıların imparatoru da kızına Virgax'ı öldürme emri vermişti. Çünkü Virgax kendi gezegenin kralı gibi bir şeydi. Ve kral vefat etmezse gezegen halkının da umudu hiçbir zaman
zaman bitmeyecekti. Gezegen halkının umudunu yıkabilmek ve onların umutlarını kırmak için kızına Vilgax'ı öldürme emri verdi yani. Neyse sonrasında imparatorun kızı Vilgax'ı öldürmeye giderken tabii bizim Ben Tennyson'lara saldırıyor. Çünkü Vilgax'ı hapishaneye götüren kişi onlardı. Sonrasında aralarında güzel bir savaş gerçekleşiyor. Sonrasında herkes hapishanenin içine giriyor. Hapishanenin içinde de tekrardan kapışıyorlar. Ama bu kapışma sırasında Vilgax ortadan kaçmayı başarıyor. Daha sonraki sahnelerde Vilgax'ı tekrardan yakalıyor Ben Tennyson. Bu bölümde Vilgax biraz harbiden ezik gösterilmiş. Yani Ben 10 Classic'teki Vilgax harbiden fazlasıyla teşekküliydi. Ama Omniverse'deki Vilgax'ın Classic'tekiyle alakası bile yok bence. Bu yanını sevmemiştim işte Omniverse serisinin. Bazı karakterleri harbiden fazlaca ezikleştirmişler. Neyse sonrasında tekrardan kaplumbağa suratlı kızcağız bizimkilerin karşısına çıkıyor ve ufak bir kapışmanın ardından bizimkiler onları alt ediyor. Ama en son sahnede Vilgax tekrardan kaçmayı başarıyor ve kurbağa suratlılar da kaçıyor tabi. Bunun ardından da bu bölümde sonlanıyor. Sonraki bölümde dünyaya Inkorsiyanlar saldırmaya başlıyor. Bu sebepten de onlar saldırmadan önce yeraltı şehrinde yaşayan tüm uzaylılar dünyayı terk etmeye çalışıyor. Tabi bunu yaparken de yüzeyde yaşayan normal insanlar da yeraltı şehrini bir şekilde görüyorlar. Tabi bunu görünce de insanlar da fazlaca paniğe kapılıyor ve tüm haberlerde sadece bu haber oluyor. Neyse ilerleyen sahnelerde dünya halkı yeraltı şehrinde saklanan uzaylılardan ve dünyaya saldıran uzaylılar yüzünden de Ben Tennyson'ı suçluyorlar. Ama tabii Ben Tennyson bunları aldırış etmeyip dünya için savaşmaya başlıyor. Ama en nihayetinde Inkorsiyanlar bir sürü Vapik ırkından olan devasa uzaylıyı dünyaya getiriyor. Ve her yere dehşet saçmak için onları kullanıyorlar. Ben Tennyson'a eğer bu dünyadan gitmezsen dünyayı komple yok edeceklerini söylüyorlar. Ve en nihayetinde de bu tehditin karşısında Ben Tennyson hiçbir şey yapamıyor. Ve teklifi kabul ediyor. Ben Tennyson'ı küçük bir hücreye benzeyen uzay gemisinin içine ellerini bağlayarak koyuyorlar. Ve uzaya yolluyorlar. Dünyanın tüm hükümdarlığı da Inkorsiyanlara geçiyor. Ama o küçücük uzay gemisiyle uzayda süzülen Ben Tennyson bir şekilde oradan kurtulmayı başarıyor. Ama yine de dünyaya dönerse Inkorsiyanlar dünyayı yok edecekti. Bu sebepten dolayı kılık değiştiriyor ve Inkorsiyan ırkına dönüşüyor. Ardından Inkorsiyanlara benzediği için onların yanında çalışan bir asker gibi içeri sızıyor ve gizliden gizliye bizimkilere yardımcı oluyor. Ama en nihayetinde Ben Tennyson'ın gerçek kimliğini bizimkiler öğreniyor. Tabi onların yanında imparatorun kızı da öğreniyor. Neyse sonrasında tekrardan büyük bir savaş veriyorlar ve bir şekilde Inkorsiyanların imparatorunu yakalamayı başarıyorlar ve onu rehin alıyorlar. Hemen sonrasında imparatorun kızı Chica geliyor ve babamı alın oğlum hapse atın diyor. Biz de bütün donanmayı geri çekerek dünyayı terk edeceğiz diyor. Yani bir ateşkes öneriyor. Meğerse imparatorun kızı her şeyi baştan planlamış. Ben Tennyson'ın TU uzay gemisinden kurtulmasının bir sebebi imparatorun kızıymış. Meğerse imparatorun kızı Ben Tennyson uzay gemisinden kurtulsun diye eline bağlanan kelepçeleri gevşek bağlamış. Ben Tennyson'ın geri gelip savaşacağını biliyordu ve en nihayetinde savaşı durduracağını da biliyordu. Yani yaptığı tüm plan aslında babasına ihanet etmek içindi. Bu noktaya gelmek içindi. Yaptığı planda imparatoru düşürmek, yerine de kendi geçmekti amacı. Ve bölümün sonunda da bu amacına kavuşuyor ve savaş bitiyor. Bizimkiler için de imparatorun kızı için de mutlu bir son oluyor. Ama imparator için pek de hoş bir son olmadı. Çünkü hem kızı tarafından sırtından bıçaklandı hem de insanlar tarafından hapse atıldı. Ama hak etmedi mi derseniz hak etti. Bir sonraki bölümde 2 tane tesisatçı bilinmeyen bir gezegende hapis kalıyorlar. Yani gemileri oraya düşüyor ve mahsur kalıyorlar. Sonrasında Ben Tennyson ve Rook da bir ördek pilotla birlikte uzaya o tesisatçıları aramaya çıkıyorlar. Tabi gemilerine bir de koca bir örümceği alarak. Çünkü hapis kalan o tesisatçıların olduğu gezegende atmosfer zehirliydi. Ve o atmosferin zehrinin tek panzehiri de yanında götürdükleri o örümcekteydi. Yani o örümceğin zehri bir panzehirdi. İyileştirici bir yanı vardı. Ama tabi taze kullanılırsa. Yani zehri bir tüpe koyup da yanlarına götüremiyorlardı. Zehri o anda direkt taze o hayvandan alıp o şekilde uygulamaları gerekiyordu. Bu sebepten tesisatçıları almaya giderken yanlarında o böceği de götürdüler. Ama onlar yola çıktığında meğerse yola çıkmadan önce gemiye izinsiz bir şekilde gizli biri daha binmişti. Vahşi asma ırkından olan bir uzaylı. Bu uzaylı tam bir hippie kıvamında bir uzaylıydı. Yani hayvan hakları savunucusu gibi bir şeydi. Ben Tennyson'ın yanında götürdüğü bu örümcek nadir bulunan bir hayvandı. Bu vahşi asma ırkından olan uzaylı da örümcek nadir bulunduğu için onun haklarını savunuyordu.
bulmak için ve onların elinden almak adına gizli gizli gemiye girmişti. Sonrasında tekrardan gizli gizli bir şekilde o örümceği kafesinden çıkardı dangalak. Ama tabi bu örümceğin fazlaca tehlikeli olduğunu bilmiyordu. Örümcek uzay gemisinin içinde terör estiriyordu. Ama en nihayetinde bir şekilde örümceği tekrardan yakalayıp kafese koymayı başardılar. Hemen bunun akabinde de bizimkilere ne hikmetse tekrardan İnkorsiyanlar saldırmaya başladı. Meğerse gittikleri o bölge İnkorsiyanlara ait bir bölgeymiş. Bizimkiler de bölge ihlali yaptığı için İnkorsiyanlar bizimkilere saldırmaya başladı. Daha sonrasında bizimkilerin uzay gemisini İnkorsiyanlar kendi gemilerinin içine aldı. Ardından bizimkilerle aralarında bir savaş gerçekleşti. Bu savaşta bizimkiler örümceği de serbest bırakıp örümcek de onlara yardım etti. Hemen bunun akabinde bizimkiler uzay gemilerine binip ortamdan uzaklaştı ve örümceği de orada bıraktılar. Ama sonrasında İnkorsiyanlar bizimkileri aradı. Lütfen şu örümceği bizim gemimizden alın. Eğer örümceği alırsanız sizin güvenli bir şekilde gideceğinizi size temin ederim dedi. Tabi bizimkiler de emin olduktan sonra bu durumu kabul etti. Ardından takımımız tesisatçıların hapis kaldığı gezegene gidip bizim tesisatçıları kurtardı. Örümceğin zehriyle birlikte de tabi onları tedavi ettiler. Bu şekilde de tekrardan güzel bir son oldu. Ben 10 Omniverse'ün 4. sezonunun 1. bölümünde karşımıza hiç beklemediğimiz bir anda Secret Saturday çizgi dizisinin karakterleri çıkıyor. Yani bu bölüm Secret Saturday çizgi dizisiyle Ben 10'in ortak bir bölümüydü. Meğerse aslında bu iki çizgi dizi aynı evrende geçiyormuş. Yani öncelerden Ben 10 çizgi filminde Janitor Rex ile ilgili de bir bölüm olmuştu. Ama Janitor Rex bir portal aracılığıyla farklı bir boyuttan ışınlanmıştı o diyara. Ama Secret Saturdays karakterleri o şekilde gelmedi. Meğerse bu iki çizgi dizi aynı evrende, hatta aynı dünyayı paylaşıyormuş. Sadece birbirlerinden habersiz. Bu bölümde Ben Tennyson'ın mekanında bir Cryptid olayı gerçekleşiyor. Secret Saturdays'i izlediyseniz biliyorsunuzdur, orada da garip garip hayvanlar, canavarlar falan vardı ve onlara da Cryptid ismini vermişlerdi. İşte bu bölümde Ben Tennyson'ın kovaladığı uzaylılar aslında uzaylı değildi ve Cryptid'ti. Cryptid oldukları için de bu alan Saturdays'lerin alanına giriyordu ve bu olayla onların ilgilenmesi gerekti. Uğraştıkları bu Cryptid'ler de Chupacabra'lardı. Bölüm boyunca bu çirkin yaratıklarla uğraştılar tabi. Ama ilerleyen sahnelerde anladık ki bu işin içinde de Doktor Animo varmış. Harbiden de tam adamı. Meğerse Cryptid'leri Doktor Animo etkisi altına almıştı ve kendi kötü amelleri için onları kullanıyordu. Ve meğerse Doktor Animo Saturday'lerin eski bir düşmanı olan bir elemanla ortaklık yapıyormuş. Bu adamla daha öncelerinden, hatta yıllar evvelinden eleman öldüğünde onu tekrardan hayata getirmesi için Doktor Animo ile işbirliği yapmışlardı. Ve bu bölümde de o eleman öldüğü için Doktor Animo onu tekrardan hayata getirmeye çalıştı ve en nihayetinde de getirdi. Tabi biraz Frankenstein gibi bir şey olarak getirdi. Bu iki kötü adam bizimkilerin başına dert oldu tabi. Ama en nihayetinde Saturday'ler ve Ben Tennysson güçlerini birleştirip Doktor Animo'yu ve ismini unuttuğum o kötü elemanı yendiler. Bu şekilde de hem biraz şaşırtıcı hem de güzel bir son oldu. Çünkü harbiden de Secret Saturday ile ilgili ortak bir bölüm hiç beklemiyordum. Ama tabi lezzetli bir bölümdü. Bir sonraki bölümde başka bir gezegene giden bir uzay gemisi görüyoruz. Daha sonrasında bu gemi o gezegene iniyor ve içinden küçük pirelere benzeyen uzaylılar çıkıyor. Ama sonrasında anlıyoruz ki meğerse o uzaylılar pireye benzemekle kalmayıp tam anlamıyla bir pireymişler. Ve indikleri o gezegende aslında normal bizim bildiğimiz tarzdaki gezegenlerden değilmiş. İndikleri o kara parçası aslında Ben Tennyson'ın ta kendisiydi. Ben Tennyson o sırada Gravatak uzaylısına dönüşmüştü. Gravatak uzaylısı da bildiğiniz gibi gezegenvari bir uzaylıydı. Ben Tennyson iki uzaylı ırkı arasındaki bir anlaşmazlıkta uzlaşma yolu bulmak için ve biraz daha otoriter gözükebilmek adına Gravatak uzaylısına dönüşmüştü. Ve bu formda uzunca bir zaman duracaktı. Ama tam bu anda işte işler iyi gitmedi ve pirelendi. Daha sonrasında barış anlaşması yapmak için iki uzaylı ırkıyla birlikte bir masaya oturdular. Ama pirelendiği için tüm o konuşma boyunca çok zorlu anlar geçirdi. Bol bol da kaşındı tabi. Ama bölümün sonunda o pamuk şeker benzeri uzaylılardan bir tanesi meğerse barış anlaşması imzalamak istemiyormuş ve asıl kralı indirip kendi başa geçmek istiyormuş. Ve bu anlaşmayı modere edecek Ben Tennyson da anlaşmayı düzgün bir şekilde modere edemesin ve işler de iyi gitmesin diye o pireleri aslında o eleman tutmuş. O pireler bizim dünyamızdaki gibi değildi tabi, zeki hayvanlardı. Ve belli bir para karşılığı herhalde bu eleman da onları tutmuştu ve Ben Tennyson'ın üstüne salmıştı. Neyse tabi herkes bunları öğrenince arada küçük bir kapışma oldu. Bu sırada tabi Ben 10 de Rook sayesinde o pirelerden kurtuldu ve kötü elemanı yakaladılar. İki tur arasındaki barış anlaşması da gerçekleşmiş oldu. O elemanın Ben Tennyson'ın üstüne saldığı pireleri de alıp o elemana gerisi gereği iade ettiler sonunda da.
Bir diğer bölümde tekrardan Bridle kardeşler sorun çıkardı ve bir dünya müzesinden eski tüfekleri çaldılar. Ve tabi sonrasında Ben Tennys'ın da karşılarına dimdik dikildi ve Bridle'lar siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz be dedi ve kapışma başladı. Bu kapışmanın en nihayetinde Bridle'lar biraz mal kafalı olduklarından dolayı müzeden çaldıkları bir el bombasıyla kendilerini patlattılar. Ve fiziki olarak yok oldular yani. Ama hemen sonraki sahnede bize Bridle'ların kamyonu gösteriliyor. Meğerse Bridle'ların kamyonlarının arkasında bir klonlama aleti varmış. Ve fiziki formları hayat kaybettikten sonra tüm bilinçleri ve zihnindeki tüm hafızaları işte ne ayaksa klonlanılan o bedene aktarılıyormuş. Ve öldüklerinde bu otomatik olarak olduğu için tekrardan yeni bir bedende hayat buluyorlardı. Aslında bu yöntemde ölümsüz gibi bir şeydiler. Ama aslında onlar mıydı? Yoksa kendilerini Bridle kardeşler zanneden başka kişiler miydi? Bu klonlama yoluyla uzun yaşam vaatleri benim kafamı fazlaca kurcalıyor. O sebepten fazla üstüne gitmesem iyi galiba. Neyse bölümün ilerleyen sahnelerinde Bridle kardeşlerin annesi tesisatçıların üstüne saldırdı. Hem de tek başına. Sonrasından saldırmasının sebebini anlıyoruz. Meğerse cici çocuklarından biri kaybolmuştu. Ve yardım istemek için tesisatçıların ortamına girmişti. Ama tabi biraz daha kibar bir şekilde girebilirdi. Çünkü harbiden de ortalığı bayağı bir dağıttı. Ama birkaç dakika önceki sahnede aslında o çocuğun nereye kaybolduğu gösteriliyor. Man kafa Bridle kardeşler annelerin çocuklarından bir tanesini kaçırmıştı. Ve bu çocuğu kendi gruplarının 3. kişisi yapmak istiyorlardı. Ama tabi annelerine söylemediler. Neyse sonrasında Bridle kardeşlerin annesi tesisatçıları güneş batana kadar ya çocuğumu bulursunuz ya da bulmazsanız sizin güneşinizi koca bir bombayla patlatırım dedi. Yani çocuğu bulunmazsa dünyanın ve belki de tüm galaksinin hayatını bitirmekle tehdit etti onları. Sonuçta Samanyolu galaksisine hayat veren şeylerden biri de güneşimiz. Neyse sonrasında bu bombayı durdurabilmek ve Bridle kardeşlerin annesinin çocuğunu bulabilmek için fazlaca çaba gösterdi bizimkiler. En nihayetinde çocuğun nerede olduğu ortaya çıktı. Bomba da durduruldu ve bu şekilde mutlu bir son oldu. Bir diğer bölümde Ben Tennyson ve tesisatçı olan balık adam kötü elemanların peşindeydiler. Çünkü bu kötü adamlar silah kaçakçılığı yapıyorlardı. En nihayetinde bizimkiler bu elemanları durdurdu ve ellerindeki silahları aldı. Ama sonrasında anladılar ki bu heriflerin kaçakçılığını yaptıkları silah tesisatçılara aitti. Yani suçluların tesisatçılara karşı kullandıkları silahlar tesisatçıların ta kendisinindi. Neyse bir sonraki bölümde Gwen de tesisatçıların üstüne gidiyor ve orada eski bir kuzeniyle karşılaşıyor. Bu sarı saçlı kızcağız aslında göründüğü gibi biri değildi. Aslında o bir uzaylıydı. Biliyorsunuz Tennyson'ların ırkında uzaylı genleri de vardı. Çünkü Tennyson erkekleri biraz çapkındı ve çok da tipe bakmıyordular herhalde çünkü her türlü uzaylıyla neredeyse çocukları var gibi gözüküyor. Neyse bu kuzen biraz sinir bozucu bir kızcağızdı. Çünkü şekil değiştirme yeteneği olan bir uzaylıydı ve bu yeteneğini kullanıp sürekli Gwen'e şakalar yapıyordu. Tabi Gwen de bu durumdan pek de hoşnut değildi. Neyse sonrasında tesisatçılardan çalınan o silahların hesabını sormak adına işin peşine düştüler. Büyük baba da bu olayı aslında doğrular niteliğinde bir şey söyledi. Meğerse tesisatçılar üstünde birkaç aydır tesisatçı silahlarında kaybolma vakaları gözüküyormuş. Bu sebepten de aralarında artık bir casus olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Sonraki sahnelerde bu casusu aramak için ve bu işin içini biraz daha anlamak adına araştırmaya girdiler. Gwen bölüm boyunca hep kuzeninden şüphelendi ve onun bir casus olduğunu düşünüyordu açıkçası. Ama bölümün sonunda anlaşıldı ki aslında o bir casus değildi. Meğerse tesisatçıların içinde 4 kol uzaylısının ırkından olan bir tesisatçı varmış ve bu tesisatçı da bizim tesisatçılara ihanet ediyormuş. Para karşılığında Siphon karakterine silahları temin ediyormuş. Tabi bunlar anlaşılınca da ortalık bayağı bir karıştı. Siphon da işin içine girdi ve güzel bir kapışma gerçekleşti. Ama en nihayetinde olması gereken oldu ve bizimkiler onları indirdi. Ve yine iyilerin kazandığı ve kötülerin kaybettiği bir bölüm oldu. Bir diğer bölümde Kevin ve Rook bir uzaylı arabası fuarına gitmek için 4 kol ırkının dünyasına gittiler. Çünkü evrendeki en iyi araba motorlarını yapan uzaylı ırkı 4 kol ırkıydı. Ve bu sebepten dolayı da bu fuarlar onların gezegeninde yapılıyordu. Bizimkiler bu fuarın içinde dolaşırken Argit'le de karşılaştılar. Ve daha sonrasında Argit ve Kevin Nullbuit'te oldukları zamanlardan eski bir tanıdıklarıyla karşılaştı. Ve direkt onun üstüne doğru koşup hain pislik teneke seni diye ona çemkirdiler. Çünkü meğerse yıllar önce Kevin ve Argit Nullbuit'teyken bu teneke parçasıyla arkadaşmışlar.
ve null boyuttan kaçmak için bir alet tasarlamayı düşünmüşler. En nihayetinde başarmışlar. Ama o teneke parçası bizimkilere ekip tek başına null boyuttan kaçmış. Ve tabii bizimkileri de orada bırakmış. Yani Kevin ve Argit'in siniri bundan mütevellitti. Sonrasında bu robotta dostlarım haklısınız ya, yanlışlıkla oldu, yoksa ben böyle istememiştim dedi. Ve büyük ihtimalle de palavra sıkıyordu. Daha sonra bu teneke parçası bizimkilere bir iş teklifinde bulundu. Bir hırsızlık yapacaklardı. Kevin ve Argit'i de ortak olarak istemişti işte. Ama tabii ki bizimkiler artık iyi elemanları olduğu için ona katılmadı. Ve bu teneke parçası ve adamları ortalığı bir dağıtmaya başladı. Daha sonra dört kollar ama onları yakaladı ve hapse attı tabii. Kevin ve Argit de kötü elemanların yakalanmasında dört kollara yardım ettiği için kral da onları onur konukları olarak ağırlamak istedi. Ama sonrasında o teneke parçası eleman akıllı bir robotcağız olduğu için hapisteyken bir şekilde hapishanenin mekanik aletlerini kontrol etmeye başardı ve hapishaneden kaçtılar. Tabi bizimkiler de tekrardan onların peşine takıldı. Ardından bu teneke parçası kralın en pahalı arabasını kaçırdı. Ve bir şekilde tüm arabaları kontrol edip hatta Rook'un uzay gemisini de alıp kocaman bir Voltron'a dönüştü. Yani koca bir robot oldu. Tabi robot tam bizimkilerin işini bitirecekken ortama Ben Tennyson geldi ve onları kurtarmak adına savaşa girdi. Ben Tennyson sonrasında güncelleme oldu ve Kevin'in arabasıyla birleşip o da tekrardan koca bir Voltron'a dönüştü. Ve diğer robotla kapışmaya başladılar. Tabi en nihayetinde kazanan Ben Tennyson oldu. Ve o elemanların çaldıkları tüm arabaları geri aldılar. En sonunda dört kol ırkının kralı bizimkiler onlara yardım ettiği için onlara en pahalı arabalarını hediye etti. Ve bu şekilde güzel bir son oldu. Bir sonraki bölümde Albedo tekrardan başımıza bela olmaya devam ediyor. Bu bölümde Albedo bir şekilde tesisatçılar üstündeki hapishanesinden kaçmıştı. Ve kendi yerine de Ben Tennyson'ı kendine benzeterek oraya koymuştu. Yani artık hapishanede olan kişi Ben Tennyson'dı, dışarıda olan kişi ise Albedo'ydu. Ama hiç kimse bunu anlamıyordu tabi. Albedo Ben Tennyson gibi davranıyordu. Ama tabi sonrasında her şey anlaşıldı. Ardından Ben Tennyson da Albedo'yu buldu. Albedo tekrardan kendine bir Omnitrix yapmıştı. Tabi biraz daha gelişmiş versiyonu. Ve bu şekilde aralarında tekrardan bir kapışma gerçekleşti. Ve tabii ki Ben Tennyson onu yenmeyi başardı. Ama tam bölümün sonunda bir uzay gemisi geldi. Avcı Kyber'ın gemisi. Ve Albedo'yu oradan kaçırıp kaçtı gitti. Meğerse Albedo ve Avcı Kyber bir işbirliği içindeymişti. Albedo tüm bunları aslında hem hapisten kaçmak için hem de elindeki Omnitrix'i daha da güçlendirmek için aradığı bir parçayı bulmak için yapmıştı. Ve tabii en nihayetinde de başarılı oldu. Aradığı o parçayı bulup Omnitrix'e yerleştirdikten sonra tekrardan kendi formuna geri dönebildi. Ve hatta Ultimate versiyonuna da dönüşebildi. Ve bu şekilde bu bölüm sonlandı. Bir diğer bölümde Ben Tennyson tekrardan Albedo'nun peşindeydi. En nihayetinde onu kapalı bir yerde buldu. Ama sonrasında anladı ki Albedo aslında onu tuzağa çekiyordu. Girdiği yer bir uzay gemisiydi. Albedo onu bayıltıp uzay gemisiyle bir şekilde kaçtılar. Tabi Rook da arkadan baka kaldı. Sonrasında Ben Tennyson uyandıktan sonra bir anda kendini başka bir gezegende buldu. Ve burayı keşfederken karşısına bin bir türlü canavar çıktı. En nihayetinde de Avcı Kyber çıktı. Ardından Avcı Kyber'a Ben Tennyson'a kaç dedi. Çünkü onu avlayacaktı. Nihayetinde o bir avcıydı. Ve avı kaçtığı zaman kovalamak büyük ihtimalle ona daha büyük bir haz veriyordu. Avcı Kyber daha sonra hayvanını, o şekilleştirme aletleri vardı ya işte onların da, onu kullanaraktan sürekli Ben Tennyson'ın doğal avcılarına dönüştürerek Ben Tennyson'ı avlamaya çalıştı tüm bölüm boyunca hem de. Ve tüm bölüm boyunca Ben Tennyson kendini hep başka bir gezegende olduğunu zannediyordu. Ama daha sonrasında başka bir gezegende değil, hala bir uzay gemisinin içinde olduğunu anladı. Ve tüm gördüğü şeyler aslında birer simülasyondu. Tabi Avcı Kyber ve canavarlar dışında. Ve tabi bu sırada da tesisatçılar, Rook, Büyük Baba Max, herkes Ben Tennyson'ı arıyordu. Çünkü sonuçta kaçırılmıştı. Neyse sonrasında Ben Tennyson simülasyondan kaçmaya başarıyor tabi ve geminin normal yerlerine geçiyor. Bu sırada da karşısına Albedo çıkıyor. Ama artık Ben Tennyson formunda değil de kendi versiyonunun Ultimate versiyonunda çıkıyordu. O artık üstün bir gri maddeydi. Tabi sonrasında gene kapıştılar. Ama bu kapışmanın en nihayetinde Büyük Baba Max ve Rook Avcı Kyber'ın gemisine kendi gemileriyle birlikte daldılar. Hemen ardından bizimkiler Albedo'yu yakalamayı ve rehin almayı başardı. Sonrasında karşılarına Avcı Kyber çıktı ve onlara sakladıkları şeyi gösterdiler. Avcı Kyber ve Albedo Azmut'u kaçırmıştı ve bir makineye bağlamışlardı. Tam bunu görünce de bölümde bitiyor zaten. Bölümün devamı olan bölümde Albedo'nun neden Azmut'u kaçırdığını ve o alete bağladığını anlıyoruz. Meğerse Albedo Azmut'un zihnini o makine aracılığıyla almak istiyordu ve Azmut'un tüm bilgilerini kendine enjekte etmek istedi. Bu şekilde de en büyük düşünür,
en akıllı varlık o olacaktı. Ve en nihayetinde de bunu başardı. Makinenin aracılığıyla Azmuth'un zihnini kendine enjekte etti. Bunun ardından Azmuth da bir aptala dönüştü. Çünkü onun aklını elinden aldılar. Neyse, daha sonrasında tüm bölüm boyunca bizimkiler Avcı Kyber ve Gri Madde savaştı. Azmuth'un zekasını geri alabilmek adına. Bölümün ilerleyen sahnelerinde bizimkiler Avcı Kyber'ı indirmeye başardı. Ben Tennyson'ın şu anda ismini unuttuğum peri benzeri bir uzaylıya dönüştü ve Avcı Kyber'ı uyuttu. Ve onun zekasıyla, onun rüyalarıyla oynamaya başladı. Ve onu derin bir uykuya yatırdı yani. Ardından Ben Tennyson ve Albedo kapışmaya devam etti. Bölümün son sahnelerinde Ben Tennyson yeni bir uzaylıya dönüştü. Bu uzaylının ismi Atomix'ti. Bu uzaylı cidden fazlasıyla güçlü bir uzaylıydı. Ardından Atomix'in gücüyle Ben Tennyson Albedo'yu çok kolay bir şekilde alt etmeyi başardı. Büyük ihtimalle belki de Atomix karakteri uzaylı X karakterinden sonra gelen en güçlü uzaylılardan biriydi. Neyse, Albedo'yu yendikten sonra Azmuth'un zekasını tekrardan Azmuth'a geri verdiler ve normal Azmuth geri döndü. Ama son sahnede ne hikmetse Azmuth tekrardan Ben Tennyson'ın formuna geri döndü. Hatta yetişkin formuna da değil, çocuk haline dönüştü. Ve tutukladılar tabii onu. Bölümde bu şekilde bitmiş oldu. Neyse, bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında söylediğim gibi Ben 10 Omniverse'ün son kalan 4 sezonunu da bir sonraki videomda yayınlayacağım. Ve hep birlikte tekrardan keyifli dakikalar geçireceğiz. Neyse, eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.